Arkadaşlar lafı eğrip büyümeye gerek yok. 2024 yılında çıkan bir telefonu 2025 yılında kullanmak mantıklı mı? 2024 yılında çıktığında sınıfı amiral gemisi olarak belirleyen bir cihazdan bahsediyorum. Karşınızda S24 Plus. Hazırsak başlıyoruz. Samsung burada risk almamış dostlar. S23 Plus'ın çizgilerini almış. Biraz daha keskinleştirmiş. Elinize aldığınızda o hissiyat var ya, tok ve ağırbaşlı. Armor Alüminyum 2.0 kasası, önde ve arkada Corning Glass Victus 2. Yani telefon yere düşse bile geçmiş olsun yerine çoğu zaman oh be sağlam çıktı diyorsun. Bir de IP68 sertifikası var. Bu ne demekti? Suya, toza karşı dayanıklılık. Gönül rahatlığıyla plajda, yağmurda, mutfakta kullanabiliyorsun. Hele benim gibi çok terleyen bir insansan telefonla konuşurken o ekranın vay haline dersin ya, sıkıntı yok kardeş. Aynen devam. Renk seçenekleri de olaya tat katıyor. Siyah, gri, mor, sarı. Ben özellikle mor ve siyaha bayıldım. Dışı böyleyse içinde de bir canavar bekliyorsun değil mi? İşte tam orada da ekran patlıyor. 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran. Bu sefer çözünürlükte QHD Plus seviyesine çıkmış Samsung. 3120'ye 1440 piksel. Yani Netflix açıyorsun, YouTube izliyorsun, oyun oynuyorsun, piksel aramakla uğraşmıyorsun. Dinamik 1 ve 120 Hz arası yenileme hızı var. Instagram'da boş boş kaydırırken pillemiyor. Oyuna girdiğinde 120 Hz açılıyor. Bu fark hissettiğinde de evet lan amiral gemisi bu diyorsun. Ya siz şu ne biliyor musun? Vision Booster ile 2600 nit parlaklık veriyor. Bu çoğu telefonda 1200 ile 1500 nitte pes ediyor ama bu cihaz güneşin altında bile inatla ben buradayım lan diyor. HDR10 Plus desteğini de koymuşlar. Film izlerken renkler patlıyor resmen. Ekran tamam ama ekranın hakkını verecek motor ne durumda? Orada da Exynos 2400 devreye giriyor. Türkiye'ye gelen sürüm Exynos 2400 işlemciyle giriyor. Snapdragon işlemci isteyenler homurdanabilir ama şunu net söyleyeyim, günlük kullanımda da oyunda da bu işlemci canavar gibi. 10 çekirdekli yapı, 12 GB RAM, UFS 4.0 depolama, uygulama açılışları hızlı, geçişler pürüzsüz. PUBG, Genshin, COD hepsinde stabil çalışabiliyor. Ama işin tatlı kısmı Galaxy AI. Yapay zekayı donanımla uyumlu çalıştırıyor. Çeviri, özet, yazma, fotoğraf düzenleme, özellikle bu kısım. Bunlar sadece yazılım değil kardeşim, donanımın da gücüyle geliyor. Yani boş güç değil, akıllı güç veriyorsun. Tamam, güç var, beyin var ama gözümüzün gördüğü kareler nasıl çıkıyor? Orada da kamera şov yapıyor. 50 megapiksel ana kamerasında OIS var lan. Optik sabitleyici yani. Yanında da 12 megapiksel ultra geniş açı, 10 megapiksel telefoto ki bu da 3x optik zoom yapıyor. Kağıt üzerinde S23 Plus'a benziyor ama yazılım fark yaratıyor elbette. ProVision Engine denen yapay zeka destekli sistem devreye giriyor. Fotoğrafı çekerken ışığı ayarlıyor, detayları öne çıkarıyor. Gece çekimlerinde farkı net hissediyorsun. Ve en bomba kısmı ne biliyor musun? Düzenleme araçları. Fotoğrafta arkaya yanlışlıkla giren adamı süzülüyorsun, arka planı değiştiriyorsun. Hani ya bu kare çöpe gitti dersin, böyle anların olur ya, artık bunlar yok. Video tarafında da 8K 30 FPS var ama asıl keyfi 4K 60 FPS veriyor. Yani akıcı, net, sanki cebimizde mini bir sinema kamerası varmış gibi. Kamera güzel, tamam okey ama hani telefon dediğin sabahı akşamı çıkarmıyorsa çöp. Hadi bir de piline bakalım. Samsung burada kullanıcıya kulak vermiş. Bak şimdi 4900 mAh pil var. Tamam, rakiplerinde en az 5000 mAh var ama S24 Plus artık sabah 8'de çık, akşam 10'da dön, bu mevzuyu veriyor ve hala %20 %30'da kalabiliyor. 45 Watt hızlı şarj desteği var. Yarım saatte %65 doluyor. Şöyle düşün, sabah duşunu alıyorsun, kahvaltını yapıyorsun, telefonun da hazır. Ayrıca 15 Watt kablosuz şarjı ve ters şarj desteği de var. Kulaklığını, akıllı saatini telefonuna doldurabiliyorsun.
Ya bu cihaz sadece kendine değil, yanındaki cihazlara da bakıyor. Pil tamam, şimdi yazılıma bakalım. Çünkü orası uzun vadede çok şey belirliyor. Samsung burada Apple'la yarışıyor resmen. 7 yıl yazılım ve güvenlik güncelleme desteği var. Yani 2025'te aldığında 2030'a kadar güncelsin. Android 14 ve One UI 6.1 ile geliyor. Arı zaten Samsung'un en oturmuş hali. Yani en stabil hali. Ama burada kritik bir nokta var. O da One UI'nin küçük ama tatlı özellikleri. Çoklu görev gibi, ekran bölme gibi, Edge paneli. Ya bu tür detaylar uzun vadede telefonu daha keyifli hale getiriyor. Peki S25F'ye göre ne farkı var diyeceksin? İşte orada da oyun değişiyor abi. Hepsi. S25F yeni çıktı. Tamam, fiyat biraz daha uygun gibi ama unutmamak lazım ki F serisi Fine Edition, yani amiral gemisinin daha kırpılmış hali, daha hesaplı versiyonu. Hani yersek. Ki bununla ilgili bir videom vardı zaten. Orada ben detayı size net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. S25'te ekran yine AMOLED ama çözünürlük ve parlaklık S24 Plus seviyesinde değil elbette. Ki S24F'nin kamera olayını zaten diğer videomda size detaylı bir şekilde anlattım. Bu farkı hissediyorsun. Hadi artık noktaya koyalım dediğimiz yerde de bu telefon 2025'te alınır mı, alınmaz mı? Şimdi toplayalım dostlar. S24 Plus hala taş gibi cihaz. Bence 10 numara. Ekranı, performansı, kamerası, bataryası ve yazılım desteğiyle uzun vadeli yatırım gibi aslında. S25F daha ucuzmuş gibi görünüyor ama işin aslı öyle değil. Fiyat farkı çok açık değil yani. Makas dar. Bu durumda S24 Plus'a yönelmek bence daha mantıklı. Çünkü malzeme kalitesi, ekran çözünürlüğü, yazılım optimizasyonu ve kamera tarafındaki yapay zeka desteğiyle uzun vadede F'yi cebinden çıkartıyor arkadaş. Kısacası bana göre S25F biraz göz boyama. Ucuz gibi gösteriyor ama aslında da çok ucuz değil. O yüzden paranızı harcarken iyi düşünün arkadaşım. Aradaki farkı verip S24 Plus almak kafanızı yıllarca rahat ettirir. ...2024 yılına damga vurmuş bir amiral gemisi S24 Plus günümüzde hala 10 numara kullanabilecek cihazlar arasında yerini üst sıralara doğru taşıyor. Siz olsanız tercih eder miydiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki inceleme videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.